Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizleri dünyanın en büyük mühendislik projelerinden birinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkaracağım. Panama Kanalı. Sadece iki okyanusu birbirine bağlayan bir su yolu değil, aynı zamanda insanlığın doğaya karşı verdiği mücadelenin, sabrın ve zekanın en güçlü simgelerinden biri. Bu devasa yapının ardındaki sırları, zorlukları ve mühendislik harikalarını birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Düşünün, 19. yüzyılın ortalarındayız. Ticaret her geçen gün büyüyor, yeni kıtalar keşfedilmiş, sanayi devrimiyle birlikte deniz taşımacılığı altın çağını yaşıyor. Ancak bir sorun var. Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında yolculuk yapmak isteyen gemiler, Güney Amerika'nın en ucundaki tehlikeli ve uzun rotayı, yani Magellan Boğazı'nı veya Horn Burnu'nu dolaşmak zorunda kalıyor. Bu yolculuk haftalar, hatta aylar sürüyor. Üstelik fırtınalar, buz gibi rüzgarlar ve okyanusun amansız dalgaları gemicilerin korkulu rüyası haline geliyor. İşte bu noktada Panama toprakları üzerinde bir kanal açma fikri doğuyor. Aslında bu fikir çok daha eskiye dayanıyor. İspanyollar 16. yüzyılda bile Panama bölgesinin iki okyanus arasında en dar kara parçası olduğunu fark etmişti. Ancak o dönemki teknolojiyle böyle devasa bir projeyi hayata geçirmek imkansızdı. Yine de bu fikir yıllar boyunca bir hayal olarak zihinlerde kaldı. 19. yüzyıla geldiğimizde ise şartlar değişmişti. Buharlı gemiler, sanayi devriminin yarattığı ekonomik büyüme ve Avrupa'nın sömürgecilik yarışı böylesi büyük projeleri yeniden gündeme getirdi. Özellikle Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps, Süveyş kanalını başarıyla tamamladıktan sonra Panama'da da benzer bir başarıyı elde edebileceğine inanıyordu. Ona göre bu yeni kanal, Atlas'la Pasifik'i doğrudan birbirine bağlayacak ve dünya ticaretinin kalbinde yepyeni bir dönem başlatacaktı. Fakat Panama'nın doğası Süveyş'e hiç benzemiyordu. Süveyş dümdüz bir çöldü, Panama ise yoğun ormanlarla kaplı, dağlarla yükselmiş, yağmurla sırılsıklam olan bir bölgeydi. Ayrıca sıtma ve sarı humma gibi hastalıklar işçiler için ölümcül bir tehdit oluşturuyordu. Yine de fikir öylesine cazipti ki Fransız mühendisler projeyi başlatmak için kolları sıvadılar. Bu ilk planlar Panama'nın insanlık tarihindeki en büyük mühendislik hayallerinden birine ev sahipliği yapmasının başlangıcıydı. Ancak hayalle gerçek arasındaki fark çok geçmeden acı bir şekilde ortaya çıkacaktı. 19. yüzyılın sonlarına doğru Fransız mühendis Ferdinand de Lesseps öylesine büyük bir ün kazanmıştı ki adı adeta mucizeyle eş anlamlı hale gelmişti. Çünkü onun önderliğinde inşa edilen Süveyş kanalı Akdeniz'de Kızıldeniz'i birbirine bağlamış, dünya ticaretinde devrim yaratmıştı. Bu dev başarının ardından Lesseps gözünü daha da büyük bir hayale dikti. Panama'da Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında bir kanal açmak. Lesseps, Panama'nın haritasına baktığında Süveyş'te uyguladığı yöntemlerin burada da işe yarayacağını düşündü. Ona göre yapılacak iş basitçe bir kanal kazmaktan ibaretti. Deniz seviyesinden başlayacak, karşı tarafa kadar devam edecek ve iki okyanusu tek bir hat üzerinde birleştirecekti. Ne var ki bu yaklaşım Panama'nın zorlu doğasını hesaba katmıyordu. Çünkü Panama, Süveyş'in dümdüz çölünden çok farklıydı. Burada yoğun ormanlar, tropikal iklim, sert kayalıklar ve dağlık araziler vardı. Yağmurlar toprağı sürekli kayganlaştırıyor, seller kazı alanlarını basıyor, iş makineleri çamura saplanıyordu. Yalnızca doğa değil, hastalıklar da işçilerin en büyük düşmanıydı. Sıtma ve sarı humma salgınları şantiyede her gün yüzlerce kişinin hayatına mal oluyordu. O dönem bu hastalıkların nasıl yayıldığı tam olarak bilinmediği için alınan önlemler de yetersizdi. Fransız şirketleri binlerce işçiyi buraya taşıdı. Ancak kötü koşullar, ağır çalışma temposu ve yetersiz sağlık imkanları nedeniyle işçilerin büyük bir kısmı kısa sürede hastalandı. Kayıtlara göre on binlerce işçi yaşamını yitirdi. Bu tablo yalnızca insan kaybı değil, aynı zamanda projenin maliyetini de katlanarak artırdı. Finansal sorunlar büyüdükçe projenin geleceği kararmaya başladı. Fransız yatırımcılar ilk başta büyük bir hevesle paralarını akıttıkları bu projeden artık geri adım atıyordu. Çünkü her geçen gün maliyetler artıyor fakat ilerleme neredeyse yok denecek kadar az oluyordu.
Sonunda Fransızların Panama'daki büyük rüyası ağır bir iflasla sonuçlandı. Hem ekonomik hem de insani anlamda büyük kayıplar verilmişti. Bu başarısızlık dünya kamuoyunda büyük bir şok yarattı. Bir zamanlar mucizevi başarıların adamı olarak görülen Ferdinand de Lesseps'in itibarı da bu çöküşle birlikte ağır bir darbe aldı. Ancak bu felaket Panama Kanalı hayalini tamamen yok etmedi. Aksine ilerleyen yıllarda Amerikalılar devreye girdiğinde bu kez daha gerçekçi planlarla ve daha güçlü bir organizasyonla kanal inşaatı yeniden başlayacaktı. Fransızların başarısızlığı, dünyanın gözünde Panama Kanalı projesini neredeyse imkansız bir hayal gibi göstermişti. Ancak 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri sahneye çıktı. O dönemde Amerika hem ticaret hem de askeri açıdan dünya üzerindeki etkisini artırmak istiyordu. Atlantik ile Pasifik arasındaki mesafenin kısaltılması hem donanma için stratejik bir avantaj sağlayacak hem de ticari gemilere büyük kazançlar getirecekti. Amerikalılar işe başladığında ilk olarak geçmişte yapılan hataları analiz ettiler. Fransızların ısrarla tercih ettiği deniz seviyesinde kanal fikrinin bölgenin coğrafi ve iklimsel şartlarıyla uyuşmadığını anladılar. Tropik ormanlar, sürekli yağış, nehir taşkınları ve özellikle heyelanlar böyle bir yapıyı imkansız hale getiriyordu. Bu yüzden Amerikan mühendisleri çok daha farklı bir çözüm ortaya koydu. Kanal, devasa su hazneleri ve kilit sistemleriyle inşa edilecekti. Gemiler bu kilitler sayesinde farklı yüksekliklere taşınacak, böylece dağların ve engebelerin tamamen kazılması gerekmeyecekti. Bu fikir o dönemde oldukça radikaldi ama aynı zamanda mühendislik açısından çok daha uygulanabilir görünüyordu. Ancak yalnızca mühendislik çözümüyle yetinmek mümkün değildi. Çalışma koşullarının da tamamen değiştirilmesi gerekiyordu. Çünkü Fransız döneminde on binlerce işçinin hayatına mal olan sıtma ve sarı humma salgınları projeyi neredeyse durma noktasına getirmişti. Amerikan yönetimi işe başlamadan önce sağlık alanında köklü bir reform gerçekleştirdi. Doktor William Gorgas liderliğinde yürütülen çalışmalarla bataklıklar kurutuldu, sivrisineklerin üreme alanları yok edildi, şehirlerde kanalizasyon sistemleri yenilendi ve hijyen koşulları iyileştirildi. Bu sayede hastalık oranları dramatik şekilde düştü. Bütün bu gelişmeler, Amerikalıların Fransızların başarısız olduğu yerde başarılı olabileceğine dair güçlü bir umut yarattı. Artık Panama Kanalı yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda insan sağlığı, organizasyon ve stratejik planlamanın birleştiği dev bir dönüşüm haline gelmişti. Amerikan mühendisleri ve işçileri tarihe damga vuracak bir sürecin eşiğindeydi. Amerikan mühendisleri projeyi devraldığında en kritik karar kanalın nasıl inşa edileceğiydi. Fransızların önerdiği deniz seviyesinde kanal, bölgedeki yoğun yağışlar, toprak kaymaları ve devasa kazı hacimleri yüzünden neredeyse imkansızdı. Bunun yerine mühendisler dönemin en büyük teknik devrimlerinden birini ortaya koydular. Kilit sistemi. Bu sistem, devasa su hazneleriyle bağlantılı şekilde çalışan ve gemileri farklı yüksekliklere çıkarıp indirebilen kapalı havuzlardan oluşuyordu. Gemiler, bir nehir gibi kullanılan yapay göllere giriyor, ardından kilit havuzlarına alınarak büyük kapakların açılıp kapanmasıyla adım adım yükseliyor veya alçalıyordu. Bu yöntem, dağların tamamen kazılmasını gereksiz kılıyor ve işin mühendislik boyutunu çok daha uygulanabilir hale getiriyordu. Kilitlerin inşasında kullanılan beton miktarı o döneme kadar eşi benzeri görülmemiş boyutlardaydı. Yüz binlerce metreküp beton döküldü ve bu süreç için özel olarak yeni karıştırma ve döküm makineleri tasarlandı. Her bir kilit kapısı onlarca metre yüksekliğe sahip çelikten yapılmış dev panellerdi. Bu kapılar yalnızca devasa ağırlıklarıyla değil, aynı zamanda milimetrik hassasiyetle çalışması gereken mühendislik harikalarıyla dikkat çekiyordu. Kilit sistemiyle birlikte Panama Kanalı yalnızca bir geçit olmaktan çıkıp mekanik zekanın ve insan yaratıcılığının sembolü haline geldi. Bu fikir, kanalın tamamlanmasının önünü açan en kritik adım oldu. Çünkü artık proje yalnızca doğayı aşmak değil, doğayla uyumlu bir mühendislik çözümü geliştirmek anlamına geliyordu. Kilit sistemi aynı zamanda dönemin mühendislerine yepyeni hesaplama yöntemleri geliştirme zorunluluğu getirdi.
Su basıncı, kapakların dayanıklılığı, havuzların dolup boşalma süreleri, işçi güvenliği, tüm bunlar tek tek planlandı ve defalarca test edildi. Her şeyin kusursuz çalışması gerekiyordu. Çünkü en ufak bir hata gemilerin batmasına veya kanalın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olabilirdi. Amerikan mühendislerinin bu vizyoner yaklaşımı projeyi başarısızlıktan kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda modern mühendislik tarihinde bir dönüm noktası yarattı. Panama Kanalı artık yalnızca bir ulaşım yolu değil, akılcı planlama ve ileri teknolojinin birleştiği bir anıt haline geliyordu. Panama Kanalı'nın inşasında en zorlu bölüm şüphesiz Culebra geçidiydi. Bu dar dağlık alan kanalın tam ortasında yer alıyordu ve gemilerin geçişi için devasa miktarda toprağın ve kayaların kaldırılması gerekiyordu. Amerikalılar bu bölgeye yoğunlaştıklarında tarihte eşi görülmemiş büyüklükte bir kazı operasyonu başladı. Culebra geçidinde milyonlarca metreküp toprak ve taş, dev makineler, dinamitleme teknikleri ve binlerce işçinin emeğiyle çıkarıldı. Ancak bu süreçte karşılaşılan en büyük sorunlardan biri heyelanlardı. Tropikal iklimdeki yoğun yağmurlar, kazılan yamaçları sürekli kayganlaştırıyor, dev toprak kütleleri yeniden kanala doluyordu. İşçiler günlerce çalışıyor, sonra tek bir heyelanla haftalarca yapılan emek boşa gidebiliyordu. Bu sorun mühendisleri yeni teknikler geliştirmeye zorladı. Yamaçlar daha dik yerine daha eğimli kazıldı. Drenaj sistemleriyle yağmur sularının kontrolü sağlandı. Hatta bazı bölgeler sürekli gözetim altında tutuldu. Yine de Culebra geçidi projenin en büyük kabuslarından biri olarak hafızalara kazındı. Kazıların boyutu o kadar büyüktü ki bu süreçte kullanılan dinamite ait patlamalar kilometrelerce öteden duyuluyordu. İşçiler sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar çamur içinde, gürültüyle ve yoğun toz bulutları arasında çalışıyordu. Bir yanda kazma ve kürek kullanan işçiler, diğer yanda dev buharlı kepçeler ve trenler. Binlerce ton toprak her gün çıkarılıyor, raylara yüklenen vagonlarla taşınıyordu. Culebra geçidinin açılması, mühendisliğin kararlılıkla doğaya meydan okuyuşunun en somut göstergelerinden biri oldu. Bu geçit olmadan Panama Kanalı asla tamamlanamazdı. İşçilerin ve mühendislerin burada verdiği mücadele, kanalın tamamlanmasında en kritik aşamalardan biri olarak tarihe geçti. Panama Kanalı'nın kalbinde yer alan en büyük mühendislik başarılarından biri de Gatun Barajı'nın inşasıydı. Atlantik Okyanusu tarafında yapılan bu dev baraj, kanalın işleyişinde kilit bir rol üstlendi. Çünkü baraj yalnızca kanalın su seviyesini kontrol etmiyor, aynı zamanda dünyanın en büyük yapay göllerinden biri olan Gatun Gölü'nü de oluşturuyordu. Gatun Barajı o dönem için inanılmaz boyutlara sahipti. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda, neredeyse 100 metre yüksekliğinde ve milyonlarca ton taş ve toprak kullanılarak inşa edildi. Bu baraj sayesinde nehirlerin akışı kontrol altına alındı ve kanalın ortasında gemilerin geçiş yapabileceği geniş ve güvenli bir göl yaratıldı. Gatun Gölü yalnızca mühendislik açısından değil, aynı zamanda lojistik açıdan da devrim niteliğindeydi. Çünkü göl, kanalın büyük bir bölümünü doğal bir su yolu haline getirdi ve kazılması gereken alanı ciddi şekilde azalttı. Barajın yapımı aynı zamanda büyük bir organizasyon başarısıydı. On binlerce işçi, ağır makineler, dev taş bloklar ve çelik takviyeler bu projede kullanıldı. Su basıncı hesapları, toprak sıkıştırma teknikleri ve barajın dayanıklılığı üzerine yapılan çalışmalar, mühendislik tarihine ders niteliğinde bilgiler kazandırdı. Gatun Barajı'nın gövdesinde kullanılan kaya ve toprak dolgular, yerel taş ocaklarından trenlerle taşındı. Her gün binlerce vagon malzeme bu dev yapıyı yükseltmek için baraj alanına boşaltıldı. Baraj tamamlandığında Gatun Gölü yavaş yavaş dolmaya başladı. Bölgedeki vadiler su altında kaldı. Köyler ve ormanlar gölün tabanına dönüştü. Bu göl, kanalın en önemli su kaynağı oldu ve gemilerin kilitlerden geçişini sağlayan mekanizmayı besledi. Gatun Gölü olmadan kilit sistemi çalışamazdı. Gatun Barajı yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda doğanın yeniden şekillendirilmesinin en somut örneklerinden biriydi. İnsan eliyle yaratılan bu dev göl, Panama Kanalı'nın ruhunu oluşturan yapı taşlarından biri haline geldi.
Panama Kanalı'nın en ikonik parçalarından biri kuşkusuz devasa kilit sistemleriydi. Bu kilitler gemileri farklı su seviyelerine çıkarıp indiren dev havuzlardı. Her bir kilit 100 metrelerce uzunlukta, onlarca metre genişlikte ve dev çelik kapılarla donatılmıştı. Bu kapılar o kadar büyüktü ki her biri binlerce ton ağırlığındaydı ama suyun gücünden faydalanarak tek bir motorla açılıp kapanabiliyordu. Kilitlerin yapımı, mühendislik zekasının sınırlarını zorladı. Yüz binlerce metreküp beton titizlikle döküldü ve çelik kapılar için özel dökümhaneler kuruldu. Kapıların menteşeleri ve kilit mekanizmaları o dönem dünyada eşi benzeri görülmemiş hassasiyetle tasarlandı. Bir geminin kilidin içine girmesiyle başlayan süreç, kapıların kapanması ve havuzun suyla doldurulması ya da boşaltılması ile devam ediyordu. Dakikalar içinde gemi ya onlarca metre yükseliyor ya da alçalıyordu. Bu süreçte yalnızca kapıların değil, suyun hareketini kontrol eden kanalların da kusursuz çalışması gerekiyordu. Mühendisler yer altına gizlenmiş dev su tünelleri inşa ettiler. Bu tüneller aracılığıyla suyun akışı büyük valfler sayesinde düzenlendi. İlginç olan bu sistemin elektrik gücüne bile ihtiyaç duymadan yalnızca yer çekimi ve suyun doğal hareketiyle çalışmasıydı. Kilitlerin inşasında işçilerin emeği unutulmamalıdır. Güneşin altında ağır beton bloklar yerleştirilirken, çelik paneller monte edilirken binlerce insan büyük bir uyumla çalıştı. Her bir kilit tamamlandığında adeta çağın mühendislik mucizesi ortaya çıkıyordu. Bugün bile Panama Kanalı'ndan geçen her gemi bu kilit sisteminin içinden geçerken 100 yılı aşkın süredir kusursuz çalışan bir mühendislik eserinin parçası oluyor. Bu, insan yaratıcılığının ve dayanıklılığının somut bir kanıtı. Panama Kanalı'nın ihtişamlı mühendislik detaylarının ardında binlerce işçinin alın teri ve mücadelesi vardı. Çoğu işçi Karayipler'den, Orta Amerika'dan ve dünyanın farklı yerlerinden gelmişti. Her gün kavurucu güneşin altında, nemli ormanlarda, çamur içinde çalışıyorlardı. Çalışma saatleri uzundu, dinlenme alanları yetersizdi ve hastalık tehdidi hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmamıştı. Amerikalı mühendisler ve yöneticiler için inşa edilen modern konutlar, işçilerin kaldığı barakalarla kıyaslandığında büyük bir eşitsizlik göze çarpıyordu. İşçiler genellikle kalabalık ve kötü havalandırılan barakalarda uyuyor, sınırlı yiyecek imkanlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyordu. Bu durum işçi sınıfı içinde büyük huzursuzluklara yol açıyordu. Bununla birlikte işçilerin emeği olmadan kanalın tamamlanması imkansızdı. Günlük hayatta kazma kürekle çalışanlar olduğu gibi dev buharlı makineleri kullanan operatörler de bulunuyordu. Raylarda sürekli vagonlar ilerliyor, toprak ve taşlar taşınıyordu. Kazılar, beton dökümleri ve montaj işlemleri işçilerin omuzlarında yükseliyordu. Her şeye rağmen işçiler arasında dayanışma güçlüydü. Akşamları barakalarda şarkılar söyleniyor, hikayeler anlatılıyordu. Bu küçük anlar onların ağır çalışma temposuna karşı tek moral kaynağıydı. Çoğu zor şartlara rağmen kanalın bir gün tamamlanacağına inanıyordu. Panama Kanalı'nın hikayesi yalnızca mühendislerin zekasının değil, aynı zamanda işçilerin bitmeyen sabrının ve gücünün hikayesidir. Onlar olmadan bu dev proje hiçbir zaman hayata geçirilemezdi. Panama Kanalı'nın inşasında mühendislik sorunları kadar ciddi bir engel daha vardı. Tropikal hastalıklar. Fransız döneminde on binlerce işçinin hayatına mal olan sıtma ve sarı humma salgınları projeyi neredeyse imkansız hale getirmişti. Amerikalılar işe başladığında bu tehdidi ortadan kaldırmadan kanalın asla tamamlanamayacağını biliyordu. Sağlık çalışmalarının başına Dr. William Gorgas getirildi. Gorgas, sivrisineklerin bu hastalıkların taşıyıcısı olduğunu savunan teoriyi ciddiye aldı. O dönemde hala tartışmalı görülen bu fikir, Panama'da büyük bir sağlık devriminin temelini oluşturdu. Bataklıkların kurutulmasıyla işe başlandı. Su birikintileri yok edildi, kanallar açıldı, drenaj sistemleri geliştirildi. İşçi kamplarında sivrisinek ağları dağıtıldı, binalar düzenli olarak ilaçlandı. Bu önlemler kısa sürede etkisini gösterdi. Sarı humma tamamen ortadan kalktı. Sıtma vakaları ise dramatik şekilde azaldı. Artık işçiler ölüm korkusuyla çalışmıyor, projeye katılım giderek artıyordu. Sağlık alanında yapılan bu devrim yalnızca Panama Kanalı için değil, tropikal bölgelerde yapılacak tüm mühendislik projeleri için bir model haline geldi.
Hijyen koşulları da iyileştirildi. Çöp toplama sistemleri kuruldu. İçme suyu kaynakları kontrol altına alındı ve kanal bölgesinde modern bir sağlık altyapısı oluşturuldu. Böylece mühendislik harikasının ardında insan hayatını koruyan ve değer veren bir sistem ortaya çıktı. Panama Kanalı'nın başarısı yalnızca çelik, beton ve makinelerle değil, aynı zamanda tıp biliminin ilerlemesiyle de mümkün oldu. Bu yönüyle kanal, disiplinler arası işbirliğinin en etkileyici örneklerinden biri olarak tarihe geçti. Panama Kanalı'nın inşası yalnızca insan emeğine değil, aynı zamanda dönemin en gelişmiş teknolojilerine dayanıyordu. 20. yüzyılın başlarında buharlı makineler ve dev kepçeler mühendisliğin en ileri örnekleriydi. Ancak Panama'nın tropikal coğrafyasında bu makineleri çalıştırmak neredeyse insanları çalıştırmaktan daha zordu. Özellikle Culebra geçidinde kullanılan buharlı kepçeler günde yüzlerce ton kayayı ve toprağı kaldırabiliyordu. Bunlar rayların üzerine yerleştirilmiş dev kollara sahip makinelerdir. Kepçeler kazıyı yapıyor, ardından raylar üzerindeki vagonlar toprağı yükleyerek taşıyordu. Bu vagonlar da kilometrelerce uzunlukta ray hatlarıyla denize veya dolgu alanlarına ulaştırılıyordu. Bu sistem büyük bir lojistik organizasyonun parçasıydı. Her gün on binlerce işçi, yüzlerce makine ve binlerce vagon uyum içinde çalışmak zorundaydı. Mühendisler makinelerin hareketini planlamak için özel çizelgeler hazırlıyor, trenlerin kazı alanına geliş gidişlerini saat saat organize ediyordu. En ufak bir aksama kazıların durmasına ve günlerce kayıp yaşanmasına neden olabiliyordu. Bununla birlikte makinelerin bakımı da büyük bir zorluktu. Tropikal iklimde nem ve sıcaklık metal parçaların paslanmasına, motorların arızalanmasına yol açıyordu. Bu yüzden Panama'da özel tamir atölyeleri kuruldu. Buharlı kepçeler, vinçler, dinamitleme araçları ve beton karıştırıcılar burada sürekli onarıldı. Makineler adeta cephedeki askerler gibi sürekli bakım ve özen gerektiriyordu. Amerikan mühendisleri sadece makinelerle değil, organizasyonun kendisiyle de büyük bir başarıya imza attı. Her gün belirli alanlarda dinamit patlatmaları yapılıyor, ardından buharlı kepçeler devreye giriyor, hemen arkasından trenler devasa yükleri taşıyordu. Aynı anda diğer bölgelerde beton dökümü, kilit kapılarının montajı veya drenaj çalışmaları yapılıyordu. Tüm bu süreçler saat gibi işleyen bir düzen içinde yürütülüyordu. Kanal projesi aslında modern endüstriyel üretim mantığının sahadaki en büyük örneklerinden biri haline geldi. Nasıl ki fabrikalarda üretim bantları verimliliği artırıyorsa, Panama Kanalı'nda da bu dev organizasyon aynı mantıkla işledi. İşçilerin, makinelerin ve mühendislerin bir araya gelerek oluşturduğu bu dev mekanizma, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından birini mümkün kıldı. 10 yıllar süren çalışmalar, sayısız işçinin emeği ve mühendislerin zekasıyla birleştiğinde nihayet Panama Kanalı tamamlandı. Yıl 1914'tü. Atlantik Okyanusu'yla Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan bu yapay su yolu, insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak tarihe geçti. Açılış günü sembolik bir anlam taşıyordu. SS Ancon isimli gemi kanalın bir ucundan girip diğer ucundan başarıyla geçti. Bu geçiş yalnızca mühendislik açısından değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik açıdan da büyük bir dönüm noktasıydı. Artık gemiler Güney Amerika'nın ucundaki binlerce kilometrelik tehlikeli yolculuğu yapmadan birkaç gün içinde iki okyanus arasında seyahat edebilecekti. Panama Kanalı'nın açılışı dünya ticaretini kökten değiştirdi. Amerika kıtalarının doğusuyla batısı arasındaki ticaret hızla arttı. Avrupa'dan Asya'ya giden rotalar kısaldı. Petrol, kömür, tahıl ve endüstriyel ürünler artık çok daha hızlı ve düşük maliyetle taşınabiliyordu. Bu, küresel ekonominin hızlanmasına, uluslararası ticaretin yaygınlaşmasına ve deniz taşımacılığında yeni bir çağın başlamasına yol açtı. Kanal, aynı zamanda askeri açıdan da stratejik bir unsur haline geldi. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde açılan Panama Kanalı, Amerikan donanmasının Atlantik ve Pasifik arasında hızlıca hareket edebilmesine olanak tanıdı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç olarak yükselişinde kritik bir rol oynadı. Ancak açılışın arkasında büyük bir bedel vardı. On binlerce işçi hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi ağır şartlar altında çalışmıştı.
Panama Kanalı hem insan emeğinin en yüksek ifadesi hem de insan hayatının kırılganlığını hatırlatan bir anıt olarak hafızalarda yer aldı. Kanal açıldığında yalnızca mühendislik dünyasını değil, insanlığın hayal gücünü de derinden etkiledi. Çünkü artık insanlar doğayı yenmenin ve okyanusları birbirine bağlamanın mümkün olduğunu görmüştü. Panama Kanalı, hayal gibi görünen projelerin bile planlama, bilim ve kararlılıkla gerçeğe dönüşebileceğinin kanıtı oldu. Bugün hala Panama Kanalı'ndan geçen her gemi bu devasa çabanın bir parçası oluyor. Her geçiş, 100 yılı aşkın süredir çalışan bu mühendislik harikasının canlı bir kanıtı olarak insanlığa hizmet ediyor. Panama Kanalı yalnızca kazılmış bir su yolu değildir. Onu eşsiz kılan şey, karmaşık mühendislik sistemleriyle donatılmış olmasıdır. Çünkü Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki su seviyeleri aynı değildir. Ayrıca kanalın tam ortasında bulunan Gatun Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık 26 metre yüksektedir. Bu yükseklik farkını aşmak için devasa kapaklı havuz sistemleri yani kilitler inşa edilmiştir. Bir gemi kanala girdiğinde dev beton havuzlardan oluşan bu kilitlere alınır. Kapılar kapatıldığında geminin bulunduğu havuza su doldurulur veya boşaltılır. Böylece gemi yavaş yavaş yükselir ya da alçalır. Bu işlem sırasında hiçbir pompa kullanılmaz. Tamamen yer çekimi ve suyun doğal akışı sayesinde gölden gelen suyla havuzlar doldurulur ve boşaltılır. Bu basit ama olağanüstü verimli yöntem, mühendisliğin doğayla nasıl uyum içinde çalışabileceğinin en güzel örneklerinden biridir. Kanalın kalbinde Gatun, Pedro Miguel ve Miraflores adında 3 ana kilit sistemi bulunur. Her biri onlarca metre uzunluğunda devasa çelik kapaklarla donatılmıştır. Bu kapılar on binlerce tonluk gemileri tutacak kadar güçlüdür ve bir uçak gemisinin bile geçmesine izin verecek kadar geniştir. Kapakların açılıp kapanması adeta dev bir tiyatro sahnesinde oynanan görkemli bir gösteriyi andırır. Kilitlerin yanı sıra kanalın güvenliğini sağlamak için mule adı verilen özel lokomotifler kullanılır. Bu küçük ama güçlü makineler kanaldan geçen gemilerin yanlarına bağlanır ve onları doğru hatta tutarak kayaların ya da kanal duvarlarının zarar vermesini önler. Bu sayede 100 metreleri aşan dev gemiler bile dar geçitlerden güvenle ilerleyebilir. Kanalın bir başka mucizesi de Gatun Barajı'dır. Bu baraj hem Gatun Gölü'nü oluşturmuş hem de kanalın işleyişinde kullanılan tatlı suyu sağlamıştır. Yılda milyonlarca litre su gemilerin geçişi için kullanılır. Bu nedenle kanal tropikal yağmurlara bağımlıdır. Yağmurların azaldığı dönemlerde su yönetimi kritik hale gelir. Bu da mühendislerin her zaman doğayı dikkatle izlemesini ve planlamalarını buna göre yapmasını zorunlu kılar. Panama Kanalı bir bakıma yaşayan bir organizma gibidir. Her gemi geçişinde suyun akışı, kapakların açılıp kapanması, lokomotiflerin hareketi ve işçilerin koordinasyonu bir senfoni gibi uyum içinde çalışır. Bu sistem 100 yıldan fazla süredir neredeyse kesintisiz bir şekilde işlemeye devam ediyor. Böylesine büyük bir yapının bu kadar uzun süre sorunsuz çalışması yalnızca mühendisliğin değil, aynı zamanda sürekli bakımın ve yeniliklerin bir sonucudur. Panama Kanalı yalnızca bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda dünyanın en sofistike mühendislik laboratuvarlarından biridir. Panama Kanalı, inşa edildiği günden itibaren yalnızca bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda dünya ekonomisinin kalbinde atan bir arter haline geldi. Çünkü kanal, Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki deniz yolunu dramatik şekilde kısaltmaktadır. Bir gemi, Güney Amerika'nın en ucundaki tehlikeli ve uzun yol olan Horn Burnu'nu dolaşmak yerine Panama Kanalı'nı kullandığında, binlerce kilometre yol ve haftalarca zaman tasarruf etmiş olur. Bu kısalma yalnızca zaman değil, aynı zamanda yakıt, işgüdü ve maliyet tasarrufu anlamına gelir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren küresel ticaretin giderek hızlanması Panama Kanalı'nı vazgeçilmez hale getirmiştir. Petrol tankerlerinden otomobil taşıyan dev gemilere, konteynerlerle dolu ticaret devlerinden yolcu gemilerine kadar sayısız gemi her gün bu kanaldan geçmektedir. Kanalın sağladığı avantaj özellikle Amerika Birleşik Devletleri için stratejik öneme sahiptir. Doğu kıyısındaki limanlarla batı kıyısındaki limanlar arasında hızlı bağlantı kurmak askeri ve ekonomik açıdan büyük bir avantaj sağlamıştır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, Avrupa ve Asya ülkeleri de Panama Kanalı'nı kullanarak ticaret rotalarını daha verimli hale getirmiştir.
Kanalın küresel ticaretteki rolünü daha iyi anlamak için rakamlara bakmak yeterlidir. Her yıl ortalama 12 ila 15 bin gemi bu kanaldan geçer. Bu gemiler dünya ticaretinin yaklaşık %5'i taşır. %5 küçük bir oran gibi görünebilir, ancak bu milyarlarca dolarlık malın taşınması anlamına gelir. Panama Kanalı aynı zamanda stratejik kriz anlarında da önemini göstermiştir. Savaş dönemlerinde, enerji krizi zamanlarında veya küresel ticaret zincirlerinde yaşanan aksaklıklarda kanalın işleyişi dünya ekonomisinin gidişatını doğrudan etkileyen bir unsur olmuştur. Bununla birlikte kanalın sınırlı kapasitesi zaman zaman sorun yaratmaktadır. Gemi boyutlarının giderek büyümesi kanalın mevcut ölçülerini zorlamaya başlamıştır. Bu nedenle Panama Kanalı'nın genişletilmesi, yani Yeni Kilitler Projesi hayata geçirilmiş ve 2016 yılında tamamlanmıştır. Bu proje sayesinde Neo Panamax adı verilen dev gemiler de artık kanaldan geçebilir hale gelmiştir. Panama Kanalı günümüzde sadece bir su yolu değil, aynı zamanda küresel ticaretin vazgeçilmez bir parçası ve dünya ekonomisinin stratejik bir köprüsüdür. Onun varlığı her kıtayı birbirine bağlayan görünmez bir zincirin en güçlü halkalarından biridir. Panama Kanalı yalnızca mühendislik harikası bir yapı değil, aynı zamanda çevre ve toplum üzerinde derin etkiler bırakmış bir projedir. Bir kanal inşa etmek yalnızca toprağa kazmak ya da baraj yapmak değildir. Doğal ekosistemleri dönüştürmek, yerel toplulukların yaşam biçimlerini değiştirmek ve yeni sosyal dengeler yaratmak anlamına da gelir. Öncelikle çevresel boyuta bakalım. Panama Kanalı inşa edilirken tropikal ormanların büyük bir bölümü sular altında kalmıştır. Gatun Gölü'nün oluşturulmasıyla birlikte yüzlerce kilometre karelik bir alan yapay göle dönüştürülmüştür. Bu durum hem bitki örtüsünü hem de hayvanların yaşam alanlarını kökten değiştirmiştir. Birçok tür yeni yaşam koşullarına uyum sağlamak zorunda kalmış, bazıları ise bölgeden tamamen kaybolmuştur. Aynı zamanda kanalın işletilmesi için muazzam miktarda tatlı su kullanılmaktadır. Her gemi geçişinde milyonlarca litre su denize akıtılmaktadır. Bu durum su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda sürekli bir endişe yaratmıştır. Özellikle kurak geçen yıllarda kanalın işleyişi doğrudan tehlikeye girebilmektedir. Bu nedenle Panama'da su yönetimi ve ormanların korunması kanalın varlığını sürdürmesi için kritik bir önem taşır. Sosyal etkilerse en az çevresel etkiler kadar derindir. Kanal inşaatı sırasında yüz binlerce işçi Panama'ya gelmiş, farklı milletlerden insanlar bu dev projede çalışmıştır. Bu göç dalgası Panama'nın etnik ve kültürel yapısını değiştirmiştir. Özellikle Karayip adalarından gelen işçiler bugün hala Panama toplumunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak bu süreçte büyük eşitsizlikler de yaşanmıştır. Amerikalı mühendisler ve yönetici sınıf lüks koşullarda yaşarken, işçilerin büyük kısmı zor şartlar altında hayatlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Kanalın açılışından sonra Panama halkı için yeni ekonomik fırsatlar doğmuştur. Ticaret, ulaşım ve hizmet sektörleri gelişmiş, kanal bölgesi ülkenin stratejik kalbi haline gelmiştir. Fakat uzun yıllar boyunca kanalın kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde kalmış, bu da Panama halkında büyük bir bağımsızlık mücadelesi doğurmuştur. Yalnızca 1999 yılında kanal tamamen Panama'nın kontrolüne geçebilmiştir. Bugünse kanal, Panama için hem gurur kaynağı hem de sorumluluk alanıdır. Onun varlığı ülkeye ekonomik zenginlik katarken, çevresel dengelerin korunması ve toplumsal eşitliğin sağlanması da kanal yönetiminin en önemli görevlerinden biri haline gelmiştir. Panama Kanalı bu yönüyle yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda insan ile doğa, güç ile eşitlik arasındaki hassas dengeyi temsil eden bir yapı olarak tarihe geçmiştir. Panama Kanalı, 20. yüzyılın en büyük mühendislik başarılarından biri olarak tarihe geçti. Ancak 21. yüzyılda yeni zorluklarla karşı karşıya. Dünya ticaretinin giderek büyümesi, gemilerin boyutlarının artması ve iklim değişikliğinin getirdiği çevresel baskılar, kanalın geleceğini belirleyen en kritik unsurlar arasında. En önemli adımlardan biri 2016 yılında tamamlanan genişletme projesi oldu. Yeni Kilitler Projesi olarak bilinen bu çalışmayla kanalın kapasitesi 2 katına çıkarıldı. Neo Panamax olarak adlandırılan dev konteyner gemileri artık kanalın yeni kilitlerinden geçebiliyor. Bu, küresel ticarette Panama kanalının önemini daha da artırdı.
Ancak bu genişletme bile sınırsız bir çözüm değil. Gemiler büyüdükçe kanalın sınırları yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. İkinci büyük zorluk iklim değişikliği ve su kaynaklarının yönetimi. Panama Kanalı tatlı suyla çalışan bir sistemdir. Her gemi geçişinde milyonlarca litre su kullanılır ve bu su doğrudan denize bırakılır. Eğer yağış miktarı azalırsa Gatun Gölü'nün seviyesi düşer ve kanalın işleyişi aksar. Özellikle son yıllarda Panama'da görülen kuraklıklar, kanalın geleceğini tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Ayrıca küresel rekabet de artmaktadır. Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesiyle birlikte yeni deniz yollarının açılması, Süveyş kanalının sürekli büyütülmesi ve kara taşımacılığında gelişen alternatif rotalar Panama kanalının gelecekteki önemini etkileyebilir. Ancak tüm bu rekabet unsurlarına rağmen kanal hala dünyanın en güvenilir ve en stratejik su yollarından biri olmayı sürdürmektedir. Panama yönetimi, kanalın geleceğini güvence altına almak için yeni projeler geliştirmektedir. Su tasarrufunu artıran yenilikçi kilit sistemleri, çevresel etkileri azaltacak teknolojiler ve dijital yönetim sistemleri bunlardan bazılarıdır. Amaç yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de bu mühendislik harikasından faydalanabilmesini sağlamaktır. Panama kanalının geleceği, insanlığın doğayla kuracağı ilişkinin de bir yansıması olacaktır. Eğer doğa ile uyumlu çözümler bulunur ve adil bir şekilde yönetilirse, bu dev eser daha yüzyıllar boyunca dünya ticaretine hizmet edebilir. Aksi halde iklim değişikliğinin getirdiği baskılar ve küresel ticaretin talepleri kanalın geleceğini belirsiz kılabilir. Sonuçta Panama Kanalı yalnızca geçmişin bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda geleceğin en büyük sınavlarından birini temsil ediyor. Onun hikayesi, mühendisliğin, insan iradesinin ve doğa ile mücadelenin hiç bitmeyen bir destanı olarak yaşamaya devam edecek. Bugün Panama Kanalı'nın yalnızca bir su yolu olmadığını gördük. Bu dev eser, mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir çaba, doğayla yapılan zorlu bir mücadele ve insanlığın ortak mirasıdır. 100 yılı aşkın süredir dünya ticaretine yön veren bu kanal, gelecekte de önemini korumaya devam edecek. Umarım bu yolculuk sizlere hem yeni bilgiler kazandırmış hem de sakinleştirici bir deneyim olmuştur. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşça kalın.